Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle pil ölçümlerini yapacağız. Pil ölçümleri nasıl yapılır? Bunu göstermeye çalışacağım. Bir pilin dolu mu, boş mu, artık ömrünü tamamlayıp tamamlamadığını, hatta pillere geçtim. Burada 3 çeşit batarya da getirdim. Bu 3 çeşit bataryanın da ölçümlerini yapacağız. Ve bunların değerlerine nasıl bakacağız? Bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle pillerimizden başlayalım. Böyle bir avometremiz var. Buradaki avometremizdeki bu işareti volt kısmına getiriyoruz ve V'nin yanında düz çizgi olması lazım. Eğer V'nin yanında dalgalı çizgi varsa ev elektriği yani dalgalı elektriği ifade etmiş oluyor. Burada zaten 200 volt ve 600 volt var. Bu ev elektriğini ifade ediyor. Bu volt ise direkt pillerdir, bataryalardır. Yani düz akım olan değerleri ifade ediyor. Şimdi şunu görünür bir şekilde koymaya çalışacağım. Sonra sıra sıra ölçümlerimizi yapacağız. Evet. Şu an net bir şekilde gözüküyor. Öncelikle şu pilimizle başlayalım. Buradaki pil değerlerine dikkat edeceğiz. 1.5 volt. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama 5 volt yazıyor. Öncelikle eksi kısmına siyah probumuzu, artı kısmına da kırmızı probumuzu değdiriyoruz. Bu düz 1 volt olarak gözüküyor. Bunun tam dolu olduğunu anlayabilmemiz için 1.5, 1.45 bu civarda 1.63'lere kadar çıkabiliyor. Bu zayıf yani ortanın biraz daha altında, tam da bitmemiş. Bu pilimize bakalım. Evet 1.53. Yani pil biraz yıpranmış gözükse de değeri oldukça yüksek. Burada da yine değerini göstereyim. 1.5 1.53 oldukça yüksek. Yani bu tamamen dolu anlamına geliyor. Bu pilimiz mesela tam dolu. Bunu ayırıyoruz. Burada bir tane şarjlı pilimiz var. Varta'nın şarjlı pili var. 2700 mAh ama bizim için önemli olan buradaki değer 1.2 volt. Şurada yazıyor. 1.2 volt. Yani bu 1.2 voltun yaklaşık bu civarda olması lazım. Dolu olduğunu bilmemiz için. Evet bu pilimiz zaten ölmüş. Gördüğünüz gibi hiçbir değer çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Bakın burası yanmış. Bu da ömrünü tamamlamış. Böyle hiç değer çıkmıyorsa ya da oynak değer çıkıyorsa bu pillerimiz ölmüş demektir. Bu artık çöpe gidecek. Buradaki pilimize bakalım. Bu pilimizin değeri de yine 1.5 volt. AA alkalin 1.5 volt. Bunu da ölçelim. O 1.58. Bu da dolu. Bu pilimiz de dolu. Onu da ayırdık. Burada da yine 1.5. Zaten bunlar standarttır. Ben sadece görebilmeniz için gösteriyorum. 1.24. Bu da orta seviye. Yani bizi yine uzun süre götürecek bir değere sahip. Burada Duracell'in bir pilimiz var. Bu da çok eski bir pil. Bakalım. Bu da 80. Bu artık ömrünü tamamlamış. Görüyorsunuz oynaklık da var. Bu ömrünü tamamlamış. 80 hatta 90'ın altı piller ömrünü tamamlamış oluyor. Bu da çöpe gidecekler arasında. Buna bakalım. Bu da yine 1.5 volt. Bu da 1. Zaten buna bakmıştık sanki. Aynen ha, kaymış oraya gelmiş.
Bu da yine şöyle, bunun volt değeri de 1.5. Bunlar standarttır. Bu artık ölmüş. Yani 36, 35 bunları gösteriyorsa bu pilin öldüğü anlamına geliyor. Yani kesinlikle kullanılmaz. Hatta biraz daha beklerse oksitlenecek. Şöyle iki tane liyon pilimiz var. Birisi dolu, birisi boş. Bakalım bunların değerleri ne çıkacak? İlk önce mavi ile başlayalım. 1.30 de gördüğünüz gibi değer yazmıyor. Bunları internetten alırken zaten değerlerini siz belirleyip alıyorsunuz. Normal şartlarda yani alkalin pil olsaydı 1.30 ideal bir seviyeydi ama liyon pil bunlar daha kapasitesi yüksek piller. Şimdi bir de buna bakalım. 3.82 İşte sağlam olan pilimiz bu. Ölmüş olan pilimiz bu. Değerleri bu şekilde tek tek inceleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bataryalara. Bataryalar daha önemli. Neden önemli? Burada değerleri yazıyor. Şurada da var. 14.4 volt yazıyor. Eğer bu 14.4 volt 10'lara, 11'lere, 12'lere inmişse bu ölmüş demektir. 14-15 civarında geziyorsa bu bataryamızda sağlam demektir. Burada artı, burada eksi değerimiz var. Bu şekilde bakıyoruz. 14.21 gayet iyi bir derecesi var. Tersine de yaparsanız yine aynıdır ama başında eksi çıkacak. Yani eksi kısmına artıyı, artı kısmına eksiyi değdirdiğimizde de başında eksi çıkacaktır. Değer aynı olacaktır. Bu bataryamız da bu şekilde. Burada da 21 voltluk bir bataryamız var. 2000 ahlık bir bataryamız var. Burada artı, burada eksi. Yine değerimizi ölçelim. Evet, burada 21'in üzerine çıktığı için 200 almam lazım. 20.1 bu bataryamızda yani bu liyon pil, bu da yine içinde liyon piller var. Seri ya da paralel bağlı onu bilmiyorum. Burada 21 volt yazıyor. Bu 18'lere kadar düşerse sıkıntıdır. Ama 20, 21, 22 bunun ideal seviyesidir. Bu da ideal seviyede. Ve burada da 48 voltluk bir bataryamız var. Bu elektrikli bisiklet bataryası. Bunun şöyle bir özelliği de var. Burada gösterge panelimiz var zaten. Burada kırmızı ışık yanıyorsa zaten bataryası az demektir. Yani şarjı bitmek üzere demektir. Burada 3 tane yeşil yanarsa da şarjı full demektir. Şurada da zaten 48 volt diye. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Şu kısımda 48 volt 16 amperlik bir bataryamız. Şimdi bunun ölçümünü yapacağız. Eğer bu zaten bunun şarj edilmesi lazım. Bu şarjda olduğundan dolayı. Bunun 48 voltun altına düşmüşse bunun artık şarj edilmesi lazım. 44'ler, 42'ler bunun için idealdir. Evet, 44.9. Yani bu şarj edildiğinde 48 volt olduğu için 52-54 arasında olursa bu bataryada sağlıklı, uzun ömürlü kullanacağınız bir batarya oluyor. Yani buradaki volt değerleri bizim bataryamızın ya da pilimizin ya da şarjda herhangi bir şeyimizin ne kadar sağlıklı olup olmadığını gösteriyor. Bu tabi bu avometre ile ölçebileceğimiz, yani bunlar direkt net bilgiler. Bir de böyle bir cihazımız yoksa bunların nasıl dolu, nasıl boş olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar bunlar kullanıldıkça
Yani gerek hafifliyorlar diğer pillere göre. Mesela bu pil biraz daha hafif. Şuna göre şu hafif. Sağlıklı pil biraz daha böyle ele tok geliyor. Yani biraz daha ağır oluyor. Bir de bunları herhangi bir kumandaya takıp yani her evde olduğu için bunu söylüyorum. Herhangi bir kumandaya takıp deneyebilirsiniz. Eğer ışığı yanıyorsa, ki bunu da göstermeye çalışayım. Evet, şöyle bir kumandamız. Şu pilimizi takalım. Evet, şöyle bastığımızda, yani bunu herhangi bir ürüne tutmanıza da gerek yok. Böyle kamerayı açıp buradaki düğmelere bastığınızda çalışıyorsa pilin seviyesini ölçmüş olursunuz. Yani pil sağlam mı değil mi? Tabii bu kalem piller için geçerliydi. Bir de bu geniş piller için. Ona göre bir kumanda bulmanız lazım. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Pratik bir yöntem budur. Onun harici şu ürün kesin değer verir ve pillerinizin değerleriyle onu çöpe atıp atmayacağınızın kararını verebilirsiniz. Yani şu ürünle bu ürün arasındaki fark, bu kesin değer veriyor. Bu sadece tahmini bir değer veriyor. Elektrikli bisikletimin bataryasını dün şarja takmıştım. Gördüğünüz gibi dolmuş. Bunu şarjdan çekiyorum. Ve bunun ölçümlerini tekrar yapacağız. Bu 48 volttu. 48 volt olduğu için 20 voltun üzerindeki 200 volta getiriyoruz ki değerimiz çıksın. Evet, orada değer gözüküyor. Hatta şöyle de çevirebiliriz. Şöyle değdireyim. Eksi 54.3. Tam tersini yapayım. Çünkü artı burası, eksi burası. 54.3. 54.4. Zaten bunun olması gereken değerde yaklaşık 54, yani full dolu olduğunda, bu gösterge eğer yeşil yanıyorsa, bunu çektiğinizde 54'ün üzerindeyse, 53, 54'ün civarındaysa bataryanızın sağlığı iyi demektir. Yani bu elektrikli bisikletlerde batarya ömrünü veya sağlık durumunu kontrol etmek istiyorsanız 48 volt için bu değer geçerli. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.